Herkese merhaba. Şu anda Buenos Aires'in en merkezi yerinde, aynı zamanda Arjantin devletinin yönetildiği Başkanlık Sarayı'nın önündeyim. Casa Rosada'nın önündeyim. Şurası da aynı zamanda Arjantin Merkez Bankası. Burası Plaza de Mayo diye geçiyor. Bakın burada tango yapıyor engelli bir bireyle beyefendi. Şurası da katedral. Ülkenin en önemli ve en merkezi katedrallerinden bir tanesi. Şimdi bugün ne konuşacağız? Yarından sonra bu pazar seçimler var ülkede. Bu videoyu yarına yetiştirmeye çalışacağım. Yetiştiremezsem de pazar günü seçim günü yayınlamış olacağım. Yani siz izlediğinizde yarın ya da izlediğiniz gün seçimler oluyor olacak Arjantin'de. Bu videoda da bu seçimlerden bahsedeceğiz. Bu seçimler niye önemli? Çünkü Arjantin ekonomisi itibariyle, siyasi gelişmeleri itibariyle Türkiye'ye çok benzeyen bir ülke ve aynı zamanda Arjantin siyasetinden, ekonomisinden, her şeyinden çıkarmamız gereken çok önemli dersler var. Bu yüzden bunu anlatıyorum. Aynı zamanda da şu anda ön seçimlerde birincilikle çıkmış çok çılgın bir başkan adayı var Arjantin'de. Daha önce biliyorsunuz Trump ve Brezilya'da Bolsonaro gibi dünyada böyle çok çılgın liderler geldi geçti son dönemlerde. Milei de bunlardan birisi olacak gibi görünüyor ve hatta zaten Trump'a ve Bolsonaro'ya olan hayranlığını da zaten gizlemiyor. Hatta Trump'ın ve Bolsonaro'nun da Milei bizim kardeşimizdir ve destekliyoruz gibi açıklamaları da var. Bu seçimlerde 3 tane başkan adayı yarışıyor ama biz daha çok Milei'den bahsedeceğiz. Çünkü içlerinde en çılgın, en radikal vaatleri olan ve aynı zamanda ön seçimlerden birincilikle çıkmış, %30 oy almış bir lider. Şimdi Milei'den bahsedecek olursak, Milei 1970 yılında doğmuş ve çok problemli bir aileden yetişmiş. Ailesini neredeyse hiç sevmiyor diyebiliriz ve ailesiyle vakit geçirmek istemiyor. Bunu da açık açık söylüyor. Ailesinde tek anlaştığı kişi kız kardeşi ve şu anda ona en büyük desteği veren, hatta danışmanlık denilebilecek bir pozisyonda bulunan birisi. Hatta diyor ki eğer diyor ben seçimleri kazanırsam diyor, başkan olursam diyor, kız kardeşime diyor First Lady diyebilirsiniz diyor. Kardeşiyle bu kadar kendini bağlı hissediyor Milei. Milei'nin en önemli özelliklerinden birisi libertaryenist olması. Yani libertaryenizm nedir? Bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler. Kime diyorlar bunu? Devlete diyorlar. Yani diyorlar ki kardeşim bu piyasaya falan hiçbir şeye karışmayın. İnsanlar işte girişimlerini yapsınlar, ekonomik ne yapabiliyorlarsa yapsınlar. Ekonomi kendi halinde yürüsün. Şimdi libertaryenler diyorlar ki devlet diyorlar piyasanın güvenliğini sağlayan bir gece bekçisi gibi bir şey olmalı. Nasıl olacak? Ülkeyi savaşlardan koruyacak, güvenliği sağlayacak ülke içerisinde. Aynı zamanda halkın özel mülkiyet hakkını koruyacak. Yani libertaryenlere göre devletin temel görevleri bu. Ve her türlü alandan diyor devlet elini çekmeli diyor. Nedir? Mesela sağlığın özelleştirilmesi, eğitimin özelleştirilmesi, ticari hiçbir alana karışmaması gibi konular. Mümkün olduğunca serbest bırakmalı ve mümkün olduğunca küçük olmalı diyor. Hiçbir şeye karışmamalı diyor. Milei'nin de aslında ekonomi alanındaki görüşleri buna dayanıyor. Biliyorsunuz Arjantin'de şu anda çok büyük bir kriz var. Yani %100'ü aşan, %120'ye yakın sanırım enflasyon var şu anda ve peso da inanılmaz şekilde değer kaybediyor. Hatta 1-2 hafta önce Perşembe günü 1 dolar 890 pesoydu. Ben 890 pesoya bozdurdum. Hatta bana arkadaşlarım falan demişti ki ne kadar iyi bozdurmuşsun. 850'ye falan bozdurduk biz diyorlardı. Sonra pazartesi mi salı mı ne oldu? Bir anda 1 dolar 1000 pesonun üzerine çıktı. Yani 3-4 gün içerisinde peso dolar karşısında %10 değer kaybetti. Düşünsenize 250 dolar maaş alıyorsunuz. Pazartesi oluyor, salı oluyor. Bir bakmışsınız 225 dolar olmuş sizin maaşınız. Böyle bir durum var yani burada. Bu yüzden liderler ekonomik vaatleriyle ön plana çıkıyorlar. Bunlar içerisinde en sert, en radikal önlemleri olan kişi de Milei. Şimdi biraz Milei'nin vaatlerinden konuşacağız. Milei'nin en büyük vaatlerinden birisi diyor ki bir kere diyor, bakın en radikal vaatlerinden birisi çok çılgınca. Diyor ki Merkez Bankası'nı kapatacağım diyor. Hatta diyor ki kapatmak yetmez diyor. Böyle görsel bir şölenle diyor havaya uçuracağım Merkez Bankası'nı diyor. Diyor ki dünyada 4 çeşit Merkez Bankası vardır diyor. Bir tanesi diyor Fed, yani Amerikan Merkez Bankası gibi kötü olanlar diyor. İkincisi Güney Amerika Merkez Bankaları gibi daha kötü olanlar. Üçüncüsü çok kötü olanlar. Dördüncüsü Arjantin Merkez Bankası diyor. Adam merkez bankalarına bu kadar karşı yani. Bunun dışında ikinci en büyük radikal vaadi de bakanlıkları kapatacağım diyor. Tam 11 tane bakanlığı kapatacağım, bunu 8 bakanlığa indireceğim diyor. Hatta birçok devlet görevlisini işten çıkaracağım diyor. Özellikle de diyor siyasi görevli olanları işten çıkaracağım diyor. Yani siyasi ilişkiler aracılığıyla işe girenleri. Bakın Buenos Aires sıralarıyla ünlüdür bu arada.
Hayatın her alanında sıra bekliyorsunuz abi burada Buenos Aires'te. Bu insanlar otobüs durağında otobüse binmek için sıra bekliyorlar. Markete gidin, markette inanılmaz kuyruklar var. Hatta biraz ileride, belki birazdan görürüz, günün birçok zamanında oluyor orada. Şimdi de vardır büyük ihtimalle. Restoran önünde sıra bekliyor abi insanlar. Niye böyle bilmiyorum. Hani şöyle sıraya geçerek beklemeleri tabii ki çok büyük bir görgü ama niye bu kadar çok sıra oluşuyor? Niye her şeyi bu kadar bekliyorlar? Onu tam çözemedim. Mesela Western Union'ların önünde de çok sıra oluşuyor. Dediğim gibi restoranlar, otobüs durakları, marketler, her yerde sıra var abi. İnanılmaz bir sıra var. Ve şimdi şöyle bir şey de okudum. Diyorlar ki ekonomi o kadar kötü ki para biriktirmemiz imkansız. Bu yüzden de diyorlar biz de elimize geçen parayı en kısa sürede harcamaya çalışıyoruz. Anın tadını çıkarmaya çalışıyoruz. Bir kere kesinlikle stokçuluk çok fazla var. Marketlere gidiyorsunuz, marketlerde bazı ürünlerden neredeyse hiç kalmamış mesela. Bazı raflar boş. Yani market tamamen boş demiyorum ama bazı raflar özellikle boş abi. Onun sebebi de sanırım onun zam geleceğini öğreniyorlar. Gidiyorlar, herkes ondan alıyor mesela. Restoranlara, barlara gidiyorsunuz, her yer dolu falan. Bilmiyorum, hani bazısı diyor insanlar para biriktiremeyeceğini anladı, savuruyor diyor bazısı. Bazısı diyor ki ya bunlara ne bakıyorsun, bunlar turist, bunlar zengin diyor. Herkesin kendine göre bir görüşü var. Bazısı diyor Arjantin halkı ani yaşamayı seviyor diyor. Herkesin kendi görüşü, bilmiyorum. Şimdi birazdan göreceksiniz, bak şurada bir restoran var mesela, ağzına kadar dolu. Bir de burada şöyle bir olay var. Bazı restoranlar bomboş, bazıları da ağzına kadar dolu. Sıra bulamıyorsun. Önünde de sıra var. İnsanlar sıra bekliyorlar. Çok acayip yani. Neyse, şimdi neden bahsediyorduk? Milei'den bahsediyorduk. Ne yapıyordu? Önce bir kere Merkez Bankası'nı havaya uçuruyor bu abimiz. İkinci olarak 11 tane bakanlığı kapatıyor. 8 tane açık bakanlık bırakıyor. Diğer bir vaadi de diyor ki bu abimiz, ben diyor gereksiz vergilerin %90'ını kaldıracağım diyor. Bu sayede yani girişim yapacak olanlar girişim yapmaktan, bir ürün satacak olanlar satmaktan, alacak olanlar da almaktan korkmasın. Ekonomi aksın gitsin diyor yani. Milei'nin bir diğer çok çarpıcı ve çok önemli vaadi de işlemediğini düşündüğü ya da kar etmediğini düşündüğü bütün devlete bağlı işletmeleri ve bazı kurumları kapatacağını ve özelleştireceğini söylüyor. Yani zaten başta söylemiştik, libertaryanist bir abimiz. Yani özelleştirmeyi savunuyor. Devletin küçük olmasını savunuyor. Diyor ki ben diyor kardeşim ne varsa diyor özelleştireceğim diyor. Devleti diyor küçülteceğim diyor. Devlet bunlarla uğraşmayacak diyor. Özel girişim diyor. Serbest piyasa kendi kendine akacak diyor. Adamın temel dünya görüşü bu zaten. Hatta 90'lı yıllarda burada Carlos Menem diye bir tane bir başkan varmış. Hatta size çok ilginç bir şey söyleyeceğim. Bu Carlos Menem dediğimiz abi aslen Suriye asıllı, Müslüman asıllı bir siyasetçi ve 89 yılından 2000 yılına kadar sanırım böyle 10-11 yıllık bir periyotta Arjantin'i yönetiyor ve Arjantin tarihindeki böyle en ilginç, en önemli liderlerden birisi ve El Turco diye tanınıyor. Daha önceki özellikle Uruguay'daki videolarda bahsetmiştim. Güney Amerika'ya Osmanlı döneminde Suriye'den ve Lübnan'dan gelen Araplar El Turco olarak tanınıyorlar. Neden? Çünkü o dönem Osmanlı pasaportuyla buraya geliyorlar ve Osmanlı Devleti bir Türk devleti olduğu için de Osmanlı Devleti'nden gelen herkes Türkmüş gibi kabul ediliyor. Öyle biliniyor burada. Bu yüzden bu abimize de El Turco diyorlar. Şimdi Carlos Menem Arjantin tarihinde çok tartışmalı bir lider. Neden? Carlos Menem de aynı Milei gibi özelleştirilmeleri, serbest piyasayı savunan bir abimiz. Geliyor devletin başına ve devlete ait ne varsa satıyor. Tabii o dönem bunları satınca devlete bir sıcak para giriyor işte ülkeye. O sıcak parayla ülke bir dönem çok hızlı gelişiyor. İşte ekonomik krizden bir dönem rahatlıyorlar falan, böyle bir havai fişek etkisi. Sonra bu adam 10 sene ülkeyi yönetiyor. Adam gittikten sonra tabii o sıcak para eriyor. İhale de ondan sonraki yöneticilere kalıyor. Bu yüzden aklı başında olan insanlar genel anlamda Carlos Menem'i hiç sevmiyorlar. Hatta nefret ediyorlar. Ama işte böyle bunu analiz edemeyen bazı insanlar da Carlos Menem'i çok seviyor. O yüzden Arjantin'in siyasi tarihi açısından çok tartışmalı bir lider Carlos Menem. Şimdi Carlos Menem Arjantin tarihindeki en böyle liberalist ekonomiyi savunan, en böyle liberalist lider olduğu için Milei de Carlos Menem'e inanılmaz bir saygı duyuyor ve çok seviyor. Dediğim gibi zaten Bolsonaro'ya ve Trump'a duyduğu saygı da çok ön planda. Hatta Bolsonaro'nun ve Trump'ın da açıklamaları var. Milei bizim kardeşimiz falan diye böyle. İşte yani diyor ki kardeşim her şey diyor özelleştireceğim. Şimdi özellikle de trenler çok büyük bir tartışma konusu burada. Neden? Şimdi biliyorsunuz ben bütün videolarda anlatıyorum. Burada toplu ulaşım çok ucuz abi. Metro, otobüsler, trenler, her şey çok ucuz. Mesela 80 pesoya yani 10 sente burada metro kullanabiliyorsunuz şehir içinde. Trene biniyorsunuz. Yanlış bilmiyorsam şu anda yakın zamanda kullanmadım ama 150-200 peso gibi bir fiyata yani 15-20 sente ta şehrin 50 kilometre 70 kilometre dışına kadar trenle yolculuk yapabiliyorsunuz. Şehirler arası yolculuk
yolculuklar yine trenle çok ucuz. Ondan sonra şehir içinde otobüse biniyorsunuz. 6 sente 7 sente otobüse binebiliyorsunuz. Rahatlığı düşünebiliyor musun? Dünyanın en ucuz ulaşım sistemlerinden birisi. Halkın hayatını inanılmaz kolaylaştırıyor. Peki bunu nasıl sağlıyorlar? Devlet bunu sübvanse ediyor. Yani aradaki farkı devlet ödüyor. Hatta size ilginç bir olay anlatayım. Dün diğer başkan adayı Massa da bu arada diğer başkan adayı ve aynı zamanda şu anki mevcut hükümetin ekonomi bakanı. Bu adam gidiyor tren duraklarına bir billboard asıyor. Diyor ki bakın diyor şu anda diyor işte yanlış hatırlamıyorsam 56 peso mu ne ödüyorsunuz trene diyor. Ama diyor Milei gelirse ya da o diğer aday Bullrich gelirse diyor 1100 peso ödeyeceksiniz diyor. Sonra tabii Milei ile Bullrich de buna çok büyük tepki gösteriyor. İşte diyor ki sen de diyor bunları sürekli sübvanse ederek diyor devleti zarara uğratıyorsun. Yani diyor aslında diyor bunlar iyiye işlemiyor. Sen diyor halka yardım ediyor gibi görünüyorsun ama diyor ekonomiyi batırıyorsun diyorlar. Uzun vadede bu çok kötü bir yere gidecek diyorlar. Şu anki iktidar sahipleri de sübvansiyonları savunanlar da diyorlar ki ya kardeşim böyle biz zarar ediyormuşuz gibi görünüyor ama bunun sayesinde işe gidecek olan işine gidiyor. Gezmeye gidecek olan gezmeye gidiyor. Restoranda yemek yemeye gidecek olan yemek yemeye gidiyor. Sinemaya gidecek olan sinemaya gidiyor. Dolayısıyla hem ekonomi dönüyor. Yani turizm, ekonomi her şey canlanmış oluyor. Eğitim canlanmış oluyor. Sosyal hayat canlanmış oluyor. Hem de para alışverişi var. Para dönüyor. Aslında diyor kısa vadede sanki biz zarar ediyormuş gibi gözünsek de geniş açıdan baktığın zaman uzun vadede diyor bizim yaptığımız bu sübvansiyonlar ekonomiye olumlu etki ediyor diyorlar. Aralarında böyle de bir tartışma var. Tabi bu sübvansiyonlar sadece ulaşım konusunda değil farklı alanlarda da var. Mesela elektrik, doğalgaz falan gibi şeyler. Burada yaşayan Türk arkadaşlarla bazen konuşuyoruz, anlatıyorlar. Ya çok komik elektrik, doğalgaz faturaları geliyor yani. Gülersiniz gerçekten. İnanamazsınız yani. Şimdi hatırlamıyorum fiyatları ama toplu taşımayı da zaten anlatıyorum. Dünyadaki herhalde en ucuz toplu taşıma sistemlerinden biridir yani. Tunceli'den sonra. Tunceli'nin bir ilçesi vardı hani 50 kuruşa mı ne otobüse biniyordunuz. Oradan sonra herhalde dünyadaki en ucuz toplu taşıma sistemi burasıdır herhalde şu anda. Böyle. Şimdi her konuda olduğu gibi Milei'nin bu sübvansiyonlar konusunda da radikal bir söylemi var. Şimdi zamanında bu ülkedeki tren yollarının önemli bir kısmı İngilizlerin elindeymiş. Neden? Ülkenin farklı bölgelerindeki maden kaynaklarını Buenos Aires'teki limana getirip buradan da bir şekilde Avrupa'ya götürüyorlarmış. Bu yüzden Arjantin'deki demir yollarının önemli bir kısmı İngilizlerin elindeymiş zamanında. Milei de televizyon programlarında şunu söylüyor. Diyor ki Arjantin diyor dünyanın en iyi demiryolu sistemine sahip olduğu zaman diyor bu İngilizlerin elindeydi diyor. Yani demek istiyor ki kardeşim özelleştirmekten korkmayın. Özelleştirdiğiniz zaman bu gelişecek diyor. Solcular ne diyor? Diyorlar ki böyle bir şey yok diyorlar. Yalan diyorlar. Aslında diyorlar en büyük gelişimi millileştirildiği dönemde Peron'da zamanında sağladı diyor. İngilizlerin elindeyken de diyor bir gerileme sağladı diyorlar. Yani yalan söylediğini iddia ediyorlar. Aralarında böyle bir tartışma da var. Şimdi Milei'nin böyle bir bazı garip olayları da var. Mesela şimdi bu adam dedim ya koyu libertaryanist diye. Bu adamın 4 tane köpeği var abi. Böyle iri yarı köpekler falan. Bu köpeklere en saygı duyduğu libertaryanist ekonomistlerin isimlerini veriyor ve onları ailesi olarak görüyor. Videonun başına söylemiştim. Kendi ailesiyle ilişkileri çok kötü bu adamın. Köpekleri ailesi gibi görüyor. Kongresonun yani buranın parlamento binasının önüne geldik. Bakın şu karşıda görünen büyük bina Kongreso binası diye geçiyor. Yani buranın parlamento binası. Şimdi karanlıkta görünmüyor ama bu heykelde düşünen adam heykeli The Thinker diye geçiyor. Dünyadaki birkaç tane kopyasından birisiymiş bu heykel. Bu abimiz de benimle mi konuşuyor? Kimle konuşuyor anlamadım ki. Böyle. Öyle. Şimdi Milei nasıl bu kadar popüler olmuş? Bu kadar çılgın bir adam nasıl böyle bir partinin başına gelebiliyor ve nasıl bir ülkede en yüksek oyu alabiliyor? O süreçten bahsedelim. Şimdi bak mesela Trump nasıl bugünlere geldi? İşte zengindi, iş adamıydı falan filan. İşte Bolsonaro nasıl bugünlere geldi bilmiyoruz. Ben bilmiyorum en azından. Şimdi Milei'nin ben buraya geliş sürecini de araştırdım. Çünkü merak ediyorum. Lan diyorum bu kadar manyak bir herif nasıl buralara gelebilir? Nasıl arkasına böyle bir toplum desteği alabilir? Bunu mesela insan merak ediyor. Ben de araştırdım. Şimdi Milei çocukluğundan itibaren ekonomiye çok meraklı bir adam. Fakir bir ailede büyüyor. Ailesiyle daha önce söylediğim gibi ilişkileri çok kötü. Özellikle babasıyla hiç görüşmek istemiyor. Ailesinden tek geçinebildiği insan ablası ve hayatındaki en büyük hayali ekonomist olmak. Bu adam ekonomi okuyor. Aynı zamanda ekonomi alanında 2 tane yüksek lisans yapıyor ve aynı zamanda çok da iyi bir ekonomist yani. HSBC'de çalışıyor. Akademide eğitimler veriyor. G20'de ondan sonra bazı dünya çapındaki ekonomik platformlar
televizyonlarda falan danışmanlık yapıyor bu adam. Aynı zamanda asıl yaptığı önemli iş de Arjantin'in en zengin 5. insanı olan Ermeni bir iş adamına danışmanlık yapıyor 15 yıl boyunca. Ve bu adam da Milei'yi başarılı birisi olduğu için çok seviyor. Bu adamın aynı zamanda televizyon kanalları da var ve Milei bu adamın zamanla televizyon kanallarında çıkıp konuşmalar yapmaya başlıyor. Ve Milei de zaten çok ateşli bir konuşmacı. Yani böyle çok sert konuşuyor, çok ateşli konuşuyor. Radikal söylemleri var. Yani ağzından çıkan lafı esirgemiyor adam. Bu yönüyle de çok dikkat çekmeye başlıyor. Dikkat çektikçe de tabii televizyona daha çok çıkarıyorlar. Niye? Reyting getiriyor. Bu tabii zamanla yavaş yavaş etrafında işte insanların dikkatini çekmeye başlıyor. Sosyal medyada yaptığı konuşmalar gündem olmaya başlıyor. Bu arada Milei de böyle söylemlerini sloganlaştırma konusunda çok başarılı bir adammış yani. Böyle reklam konusunda çok başarılı bir adam. Mesela bir tane sosyal medya fenomenini, Instagram fenomeni, böyle makyaj ve stil üzerine yayınlar yapan bir sosyal medya fenomenini danışmanı yapıyor. Onun aracılığıyla reklamını yapıyor mesela. Meşhur olan söylemlerinden tişört basıyor, bardak yaptırıyor, bunları satışa sunuyor. Ondan sonra ne bileyim sosyal medyaya yönelik içerikler üretmeye başlıyorlar bu danışman aracılığıyla. Bir anda viral oluyor adam yani. Hatta size popülerliğini şöyle anlatayım. Pandemi döneminde bu adam online ekonomi dersleri veriyor ve bu online ekonomi dersine 10.000 kişilik bir katılımla en çok katılım sağlanan online ders olarak Guinness Rekorlar kitabına giriyor. Yani popülerlik düzeyini tahmin edebiliyor musunuz? O kadar popüler bir adam. Yani ağzından çıkan her lafı bu adam bir şekilde slogan haline getirmeyi, insanların beynine sokmayı bir şekilde başarıyor. Şimdi böyle konuşurken Kongreso binasının önüne kadar geldik. Buraya gelecek olanlar için bir bilgi vereyim. Ben de hatta önümüzdeki günlerde gezeceğim burayı. Günün belli saatlerinde şu sağ taraftaki kapının önünde bekleyerek ücretsiz bir şekilde rehber eşliğinde bu binayı gezebiliyorsunuz. Şimdi nasıl oluyor? Sabah 11'de, öğlen 1'de, öğlen 3'te ve öğlen 5'te günde 4 kez olmak üzere pazartesiden cumaya kadar her gün böyle 4 tane gezi düzenleniyormuş rehber eşliğinde. Hiçbir ücret ödemiyorsunuz. Sadece pasaportunuzu yanınızda bulundurmanız gerekiyor ve bu saatlerden 10 dakika önce kapıda bulunmanız gerekiyor. Tek şartı bu. Ben de pazartesi günü önümüzdeki günlerde burayı gezeceğim. Şimdi bakın yine işin aynı şeye bağlanıyor. Bak mesela bu binayı ücretsiz bir şekilde gezebiliyorsunuz. Burada bakın geçen gün bir arkadaşımla bir müze gezmeye gittik. Güzel Sanatlar Müzesi diye bayağı da büyük ve bayağı önemli bir müze. Avrupa'dan falan bayağı çok güzel tablolar, heykeller, bayağı bir şey var yani. Çok güzel bir müze. Ücretsiz gezdik mesela. Yani ki ücret olsa bile çok komik rakamlar ya. 500 peso, 1000 peso gibi rakamlara böyle müzelere girebiliyorsunuz. Kültürel aktivitelere katılabiliyorsunuz. Bu nedir? İşte sosyal devlet anlayışı. Yani solcuların savunduğu bir anlayış. Şimdi Milei gelince diyor ki ben bunu kaldıracağım kardeşim diyor. Bedavaya da öyle ekmek yok diyor. Mesela en basitinden ben bir televizyon programındaki konuşmasını dinledim bu tren fiyatlarını konuşurken. Ya kardeşim diyor bu diyor trene binmenin maliyeti diyor 1100 peso diyor. Biniyorsan ödeyeceksin diyor. Adamın bakış açısı bu yani. Şimdi düşünün şu anda bu müzeyi, yani müze değil de bu Kongreso binasını ben bedavaya hatta rehber eşliğinde gezebiliyorum. Diyelim ki pazar günü seçimi o kazandı. Pazartesi günü burayı gezemeyebilirim ya da ücret ödemek zorunda kalabilirim. Hatta toplu taşımayı bile şimdiki kadar rahat kullanamayabilirim. Çünkü bir anda her şey pahalılaşabilir. Gerçi burada Güney Amerika'da sistem biraz farklı. Mesela şimdi seçimler Ekim ayında oluyor ya. Göreve yılbaşında geliyorlar. Yılbaşına kadar hala vakit var yani bu arada. Yani en basit örneği bu işte. Mesela yani şu anki iktidarla gelecek olan iktidarın, gelmesi en muhtemel iktidarın diyelim, arasındaki en büyük farklardan birisi bu. Şimdi ben size başka bir bu adamın nereye doğru yürüyelim? Şöyle şu tarafa doğru yürüyelim. Sokaklarda öyle yürüyorum bu arada. Yani aslında şimdi buradan dümdüz gittiğiniz zaman videonun başında başladığımız Casa de Rosada'ya gidiyorsunuz. Bu caddeye de Avenida de Mayo deniyor. Mayıs Caddesi deniyor. Yani aslında buradan tam olarak görünmüyor ama Casa Rosada'dan baktığınız zaman bu taraf görünüyor. Şu kubbe görünüyor. Casa Rosada ile Kongreso birbirine bakıyor aslında. Böyle bu şehrin çok güzel bir mimarisi var. Bunu daha sonra gezi videosunda anlatacağım. O yüzden çok detayına inmiyorum şimdi. Daha sonra buralarda drone da uçuracağız. Ben buraları size çok güzel anlatacağım abi. Çok güzel mimarisi var bu şehrin. Şimdi evet. Milei diyorduk. Milei'nin bir diğer çılgın söylemi de şöyle karşıya geçelim.
Evet, karşıya geçtik. Şimdi Millei'nin bir diğer çılgın söylemi de nedir? Diyor ki ben diyor kardeşim ekonomi alanında olduğu gibi kültürel anlamda da diyor Marksizme tamamen karşıyım diyor. Nedir kültürel Marksizm? Diyor ki mesela diyor bu diyor kadın hakları savunucuları, LGBTİ savunucuları falan var ya diyor. Bunlar diyor tam bir kültürel Marksist diyor. Bunlar diyor işte diyor toplumun düzenini bozuyorlar falan diyor. Hatta şöyle çok radikal bir söylemi var. Diyor ki penisim olduğu için diyor özür dilemeyeceğim diyor. Yani adam kadın hakları savunucularına ve LGBTİ hakları savunucularına falan bu kadar karşı yani. Hatta diyor ki bu diyor kapatacağım 11 bakanlık arasında diyor benim kadın bakanlığı da var diyor. Kadın bakanlığını falan da kapatacağım diyor. Böyle radikal bir söylemi de var. Aynı zamanda kürtaja kesin bir şekilde karşı bir lider. Şu anda Arjantin'de kürtaj legal ama Milei diyor ki tecavüz sonucunda doğan çocuk bile diyor kürtajla alınamaz diyor. Niye? Çocuğun yaşama hakkına saygı duyduğunu söylüyor. Ancak diyor annenin yaşamı tehlikeye girecekse kürtaj yapılabilir. Bunun dışında diyor kürtaja kesinlikle karşıyım diyor. Aynı zamanda şöyle bir şey de söyleyeyim. Şu anda Arjantin'de hem sağlık sistemi hem de eğitim sistemi hem halk için hem de turistler için tamamen ücretsiz. Hatta bu yüzden yurt dışından birçok insan buraya eğitim görmeye geliyor. Milei diyor ki ben bunu da kaldıracağım diyor ama diyor bunu zamanla yapacağım. Çünkü diyor şu anda diyor halkın ekonomik olarak bunu kaldıracak gücü yok diyor. Zamanla diyor bunu da kaldıracağım diyor. Hatta diyor tamamen diyor sağlığı ve eğitimi Amerika'daki gibi özelleştireceğim diyor. Tamamen diyor parayla okula ve hastaneye gideceksiniz diyor. Eğitimi ve sağlığı devletin sırtında büyük olarak görüyor. Ya en başta söylediğim gibi devleti mümkün olduğunca küçülteceğiz diyor. Adam iktidara gelirse neler değişecek hayal edebiliyor musunuz? Bak şimdi. Mesela en basitinden önceki videoyu izlediniz mi bilmiyorum. Talih abiyle beraber Sunay'a okul bakmaya gittik biz. Şimdi o videoda pazar günü olduğu için okulun içine girememiştik ama biz daha sonra başka bir okula girdik. Mesela okulda abi kahvaltı veriyorlar. Öğlen yemeği veriyorlar. Arada meyve dağıtıyorlar. Ulaşım zaten çok ucuz. Belki de ulaşım masraflarını da karşılıyorlar çocukların. Kitap, defter her şey devlet karşılıyor. Ya inanılmaz bir sosyal devlet anlayışı var şu anda. Mesela düşünsenize geçtim öyle kahvaltı vermeyi, öğle yemeği vermeyi, meyve dağıtmayı, yok bilmem ulaşım masraflarını karşılamayı falan. Bu adam iktidara gelirse okuduğun için para vereceksin yani. O kadar radikal bir değişimden bahsediyoruz şu anda. Şimdi de Millei'nin biraz da dış siyasetle ilgili vaatlerinden bahsedelim. Aslında çok kısa ve öz. Diyor ki ya kardeşim bu komünist Çin ve Küba ile diyor ilişkileri keseceğiz. Tamamen diyor ABD ve İsrail ile diyor ilişkilerimizi güçlendireceğiz ve İsrail'e ayrı bir sevgi besliyor Milei bu arada. Bu çıkan savaştan sonra İsrail bayrağını öperken sanırım yanlış hatırlamıyorsam ya da bir şekilde İsrail bayrağıyla bir fotoğraf paylaştı. Aynı zamanda şöyle bir söylemi de var. Diyor ki Şabat gibi böyle çalışmanın bırakıldığı, her şeyin tatil olduğu bir gün olmasa diyor ben diyor Yahudi olurdum diyor. Hani bu kadar İsrail yanlısı bir insan. Şimdi böyle bir caddeye geldik. Bu caddenin adını unuttum ama çok önemli bir cadde burası Buenos Aires için. Şimdi normalde gün içerisinde trafik hem buradan hem de buradan işliyor. Ama akşamları bu kısmı trafiğe kapatıp insanlara yayaları açıyorlar ve insanlar buralarda dolaşıyor ve restoranlarda yemeklerini yiyorlar. Bu caddeyle ilgili en önemli detaylardan birisi tiyatrolar gördüğünüz gibi. Burası yanlış bilmiyorsam dünyada en çok tiyatro bulunan cadde. Bakın yan yana iki tane kocaman tiyatro var burada. Ve orada gördüğünüz gibi büyük bir sıra oluşmuş yine. Videonun başında sıralardan bahsetmiştim. Burada da insanlar şu anda içeriye tiyatro izlemeye giriyorlar. Ki ileriye doğru gittiğimizde size göstereceğim. Galiba bakın tiyatro ve televizyon diyor. Burada da yine tiyatro ile ilgili bir şey var. Şu ilerlerde de bir sürü var. Yani bu cadde tiyatrolarla dolu bir cadde ve insanlar deli gibi tiyatro izliyorlar. Şu sırayı görüyor musunuz? İnanılmaz bir şey. Özellikle akşamları çok güzel oluyor. Canlı oluyor. Işıl ışıl falan. Şuradan doğru gittiğiniz zaman da Obelisko'ya çıkıyor. Obelisko'yu daha sonra anlatacağım ne olduğunu. Şehri gezerken anlatacağım. Şimdi son olarak da şundan bahsedeyim. Şimdi Millei'nin bugünlere nasıl geldiğini, nasıl aday olduğunu falan anlattık. Peki bu adam nasıl bu kadar çok oy aldı? Nasıl ön seçimlerde birinci aday olarak çıktı? Biraz da bundan bahsedelim. Şimdi ekonomik vaatlerinden bahsettik. Adam çok radikal bir şekilde diyor ki devleti küçülteceğim diyor. Her şeyden elini çekeceğim. Diğer çok önemli vaadi de dolarizasyon. Yani bu ülkenin en büyük iki derdine enflasyon ve devalüasyon. Devalüasyona çözüm olarak da dolarizasyonu savunuyor. Diyor ki ben diyor ülkeyi dolarize edeceğim diyor. Pesoyu diyor hayatımızdan çıkaracağız ve dolar kullanacağız diyor. Bu da çok tartışmalı bir konu. Şimdi bir yandan çözülmüş gibi görünüyor ama bir yandan da aslında baktığınız zaman zaten söylemiştim adam Amerika ve İsrail yanlısı. Amerika'nın himayesine girmek gibi bir şey oluyor bu yani. Ülkeyi dolarize etmek. Böyle de çok tartışmalı. En önemli vaatlerinden birisi de bu. Diğer bir konuda da bir de güvenlik alanında çok ön plana çıkıyor vaatleriyle. Şimdi biliyorsunuz Güney Amerika ülkeleri her zaman böyle güvenlik problemleriyle ön plana çıkıyorlar. Hırsızlık
hırsızlık olayları falan çok fazla. İşte ne bileyim, özellikle hırsızlık ve kapkaç olayları çok fazla. Her dakika eşyanıza sahip çıkmanız gerekiyor. Şu anda bile ben elimde kamerayla gezerken etrafımdaki insanlar bazen bana garip garip bakıyorlar böyle. Korkmuyor musun der gibi. Bu adamın buna da bir çözümü var. Bu da çok radikal bir karar. Şimdi öncelikle diyor ki bir kere diyor ben diyor polislerin elini güçlendireceğim diyor. Şimdi burada polisler hırsıza bir şey yapamıyorlar. Yani adamı tutuyor, en fazla karakola götürüyor. Karakola götürdükten sonra da salıyorlar. Mahkemeye bile gitmiyor belki. Gitse de hemen serbest kalıyor. Anında adama bir şey de yapamıyor. Bu adam diyor ki ben diyor polise diyor daha fazla yetki vereceğim. İkinci ve en önemli ve aynı zamanda en tartışmalı vaatlerinden birisi de bireysel silahlanmayı teşvik edeceğim diyor ve serbest bırakacağım diyor. Yani sokakta yürüyen herkesin cebinde bir silah olabilir bu adam iktidara gelirse. Peki bu insanlar bu silahı ne amaçla kullanır? Artık Allah bilir yani. Bu iyi bir şey mi, kötü bir şey mi? Buna siz karar verin. Yani bu arada şimdi bu anlattıklarım bazıları benim aklıma hiç yatmıyor. Bazıları aklıma yatıyor falan. Siz de yorumlara yazarsanız böyle hangisi size mantıklı geliyor, hangisi mantıksız geliyor. Güzel bir tartışma ortamı olur. Aynı zamanda biz de algoritmada ilerlemiş oluruz. Bu video daha fazla kişiye erişmiş olur. Şöyle bir yere geldik. Öyle devam edelim bakalım. Bu caddeden de bahsettik. Şimdi Millei'yi bayağı detaylı anlattık böyle. Gençliğinden, çocukluğundan başlayarak bugünlere nasıl gelmiş, vaatleri neler, yani ne olmuş da bu kadar oy almış falan, hepsini elimden geldiğince anlattım. Şimdi biraz da karşısındaki adaylardan bahsedeyim. Aslında 3 tane aday var. Millei'nin karşısında da 2 tane rakibi var. Birincisi kimdir? Massa. Massa bugünkü iktidarın ekonomi bakanı. Yani solcu bir lider aynı zamanda. Tam da bunu anlatacakken bakın Massa'nın böyle bir reklamına denk geldim. Massa, Millei'nin karşısındaki solcu aday, bugünkü iktidarın da ekonomi bakanı. Şimdi onun da bazı vaatleri var. Aslında Massa'nın vaatleri tamamen eski sistemin böyle biraz daha geliştirilmesi, ufak tefek bir şeyler eklenmesi gibi bir anlama geliyor. Yani aynı sistemi sürdüreceğim ama ben daha iyi yöneteceğim gibi bir şey demeye getiriyor baktığınız zaman. Şimdi çok da fazla böyle ilgi çekici bir vaadi yok. Yani düşünün ki son 16 yıldır bu ülkeyi solcu iktidarlar yönetiyor. Yani bu adam 16 yıldır bu ülkeyi yöneten siyasi anlayışın bir uzantısı. Aslında en güçlü aday olması lazım ama baktığınız zaman sürekli Milei konuşuyor ve bu adamın hiçbir cazibesi yok baktığınız zaman. Şimdi Massa'nın vaatlerine baktığınız zaman Massa aslında var olan sistemin sürdürülmesini savunuyor ve baktığınız zaman ben Massa'nın söylemlerine baktığım zaman şunu görüyorum. Hep Milei bir şey dediği zaman hayır öyle olmaz diyen bir pozisyona sahip. Yani ben açıkçası mesela Massa'nın vaatleri diye yazdım, araştırdım Türkçe ve İspanyolca. Türkçe yazınca hiçbir şey çıkmıyor zaten. Milei yazdığınız zaman sayfalar dolusu bir sürü şey, bilgi çıkıyor. Bir sürü videolar çıkıyor. Massa yazdığınız zaman neredeyse hiçbir şey çıkmıyor Türkçe olarak. İspanyolca olduğu zaman da çok az şey çıkıyor. Mesela Milei yazıyorsunuz abi, aşağı in bitmiyor. Farklı sayfalara geç, yeni şeyler çıkıyor. Farklı videolar izle, yeni şeyler çıkıyor. Ama mesela Massa yazdığınız zaman Massa'nın 5 tane vaadi diye bir şey çıkıyor. 3 dakikada okuyorsunuz ve bitiyor. Hiçbir detay yok. Doğru düzgün video yok, bir şey yok. Instagram'ına girdim mesela. Millei'nin 2.600.000'den fazla takipçisi var. Massa'nın 600.000 falan takipçisi var. Yani işte bu yüzden kimle konuşsam zaten diyor ki Millei'nin seçilme ihtimali çok yüksek diyorlar. Ki zaten dediğim gibi birinci seçimlerde, ön seçimlerde birinci aday olarak o çıktı. Diyorlar ki yani Massa çok silik bir lider. Milei çok fazla ön plana çıkıyor ve Massa benim anladığım kadarıyla daha çok Milei bir şey söylediği zaman hayır öyle olmaz diyen bir pozisyona sahip. Başka da çok bir olayı yok. Nedir mesela? Ya diyor ki bu sübvansiyonları devam ettireceğiz diyor. Eğitimde, sağlıkta, toplu ulaşımda, elektrikte, doğalgazda, her şeyde sübvansiyonları devam ettireceğiz diyor. 4 yıl içerisinde diyor IMF'ye olan borcumuzu sıfırlayacağız diyor. Amerika ile olan diyor ekonomik ilişkilerimizi devam ettireceğiz ama bir yandan da diyor Çin'le olan ilişkilerimizi de güçlendirmeye çalışacağız diyor. Massa'nın söylediği şeyler bunlar. Başka da pek bir şey yok yani. Şimdi Bullrich var. Bullrich aslında ikinci aday. Yani ikinci dediğim Millei'den sonra en çok oy alan ikinci aday. Şimdi Bullrich'in böyle biraz vaatleri Millei'ye benziyor ki o da sağcı zaten. Merkez sağcı bir lider. Ama ayrıldığı noktalar da var. Mesela ayrıldığı noktalar neler? En basitinden şimdi Milei dolarizasyonu savunuyordu. Bullrich de diyor ki ben diyor dolarizasyonu savunmuyorum ama iki paralı sistemi savunuyorum diyor. Bu arada tiyatro kolunun önündeyiz. Yine insanlar, bakın burada bir tiyatro gösterisi var belli ki. İnsanlar şu anda tiyatroya giriyorlar. Burası bu şehrin en önemli, en simge yapılarından birisi. Güney Amerika'nın da en büyük tiyatro salonlarından birisi olduğu söyleniyor. Neyse anlatmaya devam edeyim. Şimdi Milei mesela dolarizasyonu savunuyordu. Bullrich de diyor ki ben diyor iki paralı sistemi savunuyorum diyor. Nedir iki paralı sistem? Ülkeye diyor yabancı sermayenin akışının önündeki engelleri kaldırıp bir şekilde doların ülkeye akmasını sağlayacağım ve diyor dolar da en az peso kadar ülke içerisinde dolar
dolaşım içerisinde olacak ve bu sayede diyor bu devalüasyon ortadan kalkacak diyor. Bullrich'in en önemli vaatlerinden birisi bu. Güvenlik anlamında da şunu söylüyor. Şimdi burada ben birçok kişiden duyduğum şöyle bir olay var. 16 yaşından küçük çocuklara hiçbir cezai işlem uygulanmıyormuş. Bu yüzden mesela ne yapıyorlar? Çocukları salıyorlar sokağa. Hırsızlık vesaire, yağma ne varsa bu çocuklara yaptırıyorlar. 15-20 çocuk bir dükkana bir dalıyor. Her şeyi yağmalıyorlar, çıkıyorlar, gidiyorlar falan böyle. Silah çekiyorlar, bıçak çekiyorlar, insanları soyuyorlar ve bunun sonucunda hiçbir cezai yaptırımı olmuyor. Bullrich de diyor ki ben diyor bu yaşı diyor 14 yaşa indireceğim. 14 yaşından küçük çocukların diyor cezai yaptırımı olmayacak. Ama 14 yaşından küçükler de bir suç işlerse diyor onlara diyor belli başlı eğitimleri zorunlu kılacağım. Nedir? Toplumsal düzeni bozacak hareketlerde bulunmanın sonuçları gibi bu alanlarda diyor eğitimler vereceğim bu çocuklara diyor. Güvenlik konusunda da en önemli vaatlerinden birisi bu. İzole bir bölgede diyor yüksek güvenlikli bir hapishane yapacağım diyor ve diyor uyuşturucu kaçakçıları, yolsuzluk yapanlar, işte ne bileyim bu hırsızlar falan, katiller, bunları diyor oraya yığacağım diyor. Böylelikle diyor yani gözdağı vereceğim, güvenliği bu şekilde sağlayacağım diyor. Bir diğer vaadi de bu. Aynı zamanda göreve gelirsem diyor yapacağım en büyük şeylerden birisi de diyor nüfus sayımı olacak diyor. Niye nüfus sayımını öneriyor? Diyor ki şu anda diyor devlet, sosyal devlet yani birçok konuda halka yardım ediyor. İşte sübvansiyonlar, sosyal yardımlar, onlar bunlar. Ya diyor bu diyor sistemde diyor insanlar diyor bu sosyal yardımlardan faydalanmak için diyor çalışıyorlar ama kayıt dışı çalışıyorlar. Sistemde işsiz görünüyorlar ve bu sosyal yardımlardan faydalanıyorlar diyor. Bu da diyor devleti diyor zarara uğratıyor diyor. Ben de diyor kim çalışıyor, kim çalışmıyor bunu anlamak için diyor bir nüfus sayımı yapacağım diyor. Ve bu çalışmayanların hepsinden diyor yardımları keseceğim diyor. Zamanla da diyor bu yardımları yavaş yavaş kaldıracağım diyor. Niye? Çalışan bir nüfus yaratacağım diyor. Bu sosyal yardımlar yüzünden insanlar çalışmıyorlar, tembelleşiyorlar diyor. Ben de diyor 4 yıl içerisinde çalışan bir nüfus yaratma sözü veriyorum diyor. Hiçbir Arjantinli diyor işsiz kalmayacak. Herkesin diyor bir işi olacak diyor. Hatta şöyle radikal bir söylemi de var. Diyor ki çalışanlar çalışmayanların parasını ödemekten kurtulacak diyor. Ne demek? Yani çalışanlar devlete vergi ödüyorlar. Devlet de bu vergilerle çalışmayanlara sosyal yardımlar yapıyor. Bu çalışmayanlar diyor ya diyor bu sisteme ayak uyduracaklar ya da diyor biz diyor bu sosyal yardımları keseceğiz, başlarının çaresine bakacaklar diyor. En radikal söylemlerinden birisi de bu. Bir de şöyle bir durum var. Şimdi Arjantin'le ilgili videolarda sık sık rastlıyorsunuzdur. Hatta şimdi gelin şöyle şu ileride size göstereyim. Bakın ben Arjantin'e geldiğimden beri 50 günden fazla oldu. 2 aya yakın oluyor. Ben geldiğimden beri bu çadırlar burada. Burası bu şehrin en önemli alanlarından birisi. Şurası Obelisco. Biraz ileri gittiğiniz zaman Başkanlık Sarayı. Şu tarafa doğru gittiğiniz zaman Kongreso. Burası dediğim gibi Teatro Colón. Bu ülkenin en önemli tiyatro binası. Yani çok merkezi, çok turistik bir yer burası ve gördüğünüz gibi burada 2 aydır bu çadırlar var ve burada bir şey protesto ediyorlar. Bakın bunun aynısı her zaman burada, hatta şurada konser falan da veriyorlar akşamları. Bunun aynısı şu anda Kongreso binasının önünde de var. Daha küçük çaplı. Aynısı Başkanlık Sarayı'nın önünde de var. Hatta orası belki yıllardır var. Çünkü ben mesela Aralık ayında Dünya Kupası olduğu zaman buradaydım. O zaman da vardı o çadır orada. Hala orada var. Yani burada böyle çadırlar kurup bir yere yerleşip bir şey protesto yapma alışkanlığı çok yaygın. Hatta Plaza de Mayo, o Başkanlık Sarayı'nın önündeki alan, o meydan protestolarıyla ünlü bu ülkede. Hatta şu anda Juju'da şehirler arası yolların kapandığı ve işte çok uzun bir süredir araç geçişine çok sınırlı izin verildiği söyleniyor protestocular tarafından ve yol süresi çok uzuyormuş falan, arkadaşlarım bahsediyor. Bakın protestocuların bir kısmı, bunlar evsiz mi protestocu mu tam bilmiyorum ama burada böyle yataklarda yatıyorlar. Sanırım bunlar evsiz, bu protestocular şeylerde yatıyorlar, bu çadırlarda kalıyorlar. Şimdi Arjantin'de olan insanların çoğunun söylediği, bazı Arjantinliler de söylüyor bunu, işte bizim Türklerden de duydum ben. Ya diyorlar ki hani o kadar çok protesto oluyor ki artık diyor sesleri duyulmuyor çünkü insanlar önemsemiyor diyorlar. Her Allah'ın günü her şey protesto ediliyor diyorlar. Şimdi katılırsınız katılmazsınız, herkesin kendi fikri. Sağcılar da sanırım bu yönde düşünüyor genelde. İşte diyor ki Bullrich'te ya diyor her Allah'ın günü diyor protesto oluyor diyor. Bu insanlar yolları kapatıyorlar diyor. Parklarda yatıp kalkıyorlar ve artık diyor bazen diyor sosyal hayatın akışını engelliyor ve gündemde çok fazla yer tutuyor bunlar diyor. Gerekli gereksiz her şeyi protesto ediyorlar diyor. Biz de diyor buna diyor önlem getireceğiz. Yani aslında diyor ki vuracağız
Alacağım şamarı diyor yani, anlayacağınız. Neyse, o konulara girmeyelim fazla. Böyle diğer vadide bu. Pazar günü. Bugün günlerden cuma. Bu videoyu yarına yetiştirebilir miyim bilmiyorum. Büyük ihtimalle pazar günü yayınlayacağım. Yani siz bu videoyu izlerken burada seçimler oluyor olacak. Bu arada bu ilk tur seçimler Ağustos ayındaydı yanlış hatırlamıyorsam. Ön seçimler oldu. Ön seçimlerde Milei birinci çıktı. Bullrich ikinci çıktı. Massa da üçüncü çıktı. Şimdi bu seçimlerden başkan çıkabilmeleri için birinci adayın %50'nin üzerinde oy alması gerekiyor ya da ikinci adaya %10 fark atması gerekiyor. Eğer bunu sağlayamazlarsa Kasım ayına kalacak seçimler, ki çoğu kişi de seçimlerin Kasım ayına kalacağını düşünüyor ama Kasım ayında da büyük ihtimalle Milei kazanacak diyorlar. Hep beraber sonuçları göreceğiz. Ben de yarın eğer böyle ilginç bir şey görürsem, seçim yarın sonuçlanırsa veya ilginç bir olay olursa hemen kameramla beraber çekim yapıp en kısa sürede size yetiştirmeye çalışacağım. Eğer yarın bu tarz olaylar yaşanırsa, böyle ilginç bir şeyler görürsem çekmeye değer, çarşamba günü falan yayında olur büyük ihtimalle. Kanala abone olmayı, videoya yorum yaparak, beğenerek destek olmayı unutmayın. Böyle destekleriniz benim için çok önemli. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın.